Altındağ TV. Türkiye için eğitim. Tarihin konusu nedir? Sosyal bilimlerin temeli sayılan tarihin konusu, insan ve insan topluluklarının meydana getirdikleri siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri alanlardaki bütün faaliyetlerdir. O halde kısaca tarihin konusu insandır. Tarih biliminin özellikleri. Tarihin uğraş alanı insan ve insan topluluklarıdır. Tarihi olaylarda yer ve zaman belirtilmelidir. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bu nedenle deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz. Tarihi olaylarda sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Tarihi olaylar objektif, tarafsız incelenmelidir. Tarihi bilgiler bulunan yeni belgelerle değişebilmektedir. Tarih kaynaklarının sınıflandırılması. Sözlü kaynaklar. Şarkı, türkü, efsane, destan, mani, ninni, ağıt. Yazılı kaynaklar. Tabletler, fermanlar, kitabeler. Sesli ve görüntülü kaynaklar. Fotoğraflar, filmler, videobantlar. Gerçek eşya ve nesneler. Arkeolojik buluntular, tarihi eşyalar. Tarihe yardımcı bilimler. 1. Kronoloji. 2. Arkeoloji. 3. Paleografya. 4. Filoloji. 5. Epigrafya. 6. Diplomasi. 7. Coğrafya. 8. Antropoloji. 9. Etnografya. 10. Numizmatik. 11. Heraldik. 12. Felsefe. 13. Kimya. 14. Sigillografi. 1. Kronoloji. Takvim bilgisidir, olay ve olguların zamanını tespit etmemize yardımcı olur. 2. Arkeoloji. Kazı bilimidir, toprak veya su altında kalmış tarihi kalıntıların ortaya çıkarılmasında arkeoloji bilimi yardımcı olur. 3. Paleografya. Eski yazı ve alfabelerin çözülmesinde tarihe yardımcı olur. 4. Filoloji. Dil bilimidir, dillerin tarihi gelişimini ve zamanla değişimini araştırır. 5. Epigrafi. Kitabeler bilimidir, kitabe ve anıtlardaki yazıların okunmasını, çözümlenmesini sağlayarak tarihe yardımcı olur. 6. Diplomasi. Siyasi belgeler içinde yer alan antlaşma metinlerini, fermanları inceler. 7. Coğrafya. Yer bilimidir, bir yerin coğrafi özelliklerinin tarihi olaylar üzerine etkisi coğrafya bilimi sayesinde açıklığa kavuşur, insan ve mekan arasındaki etkileşimi inceler. 8. Antropoloji. İnsan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. 9. Etnografya. Geçmişteki insanların örf, adet, gelenek ve göreneklerini inceleyerek toplumların kültürel yaşamlarının öğrenilmesine yardımcı olur. 10. Numizmatik. Para bilimidir, diğer adı meskukattır. 11. Heraldik. Arma birimidir. Armalardaki şekillerin anlamlarını açıklayarak ilgili siyasi yapı hakkında bilgiler elde edilir. 12. Felsefe. Tarihi olayların doğru bir biçimde değerlendirilip yorumlanmasında tarihe yardımcı olur. 13. Kimya. Tarihi bulguların hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde tarihe yardımcı olur. 14. Sigillografi. Mühür bilimi demektir, dönemin özellikleriyle ilgili bilgilere ulaşmamızı sağlar. Tarihin dönemlendirilmesi. İnsan, geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur. Yazı sayesinde tarihin kaydını tutmaya başlayan insanoğlu yazının keşfini bir dönüm noktası olarak kabul etmiştir. Bunun sonucunda yazıdan önceki zamanlar tarih öncesi, sonraki zamanlar ise tarih sonrası dönemler olarak adlandırılmıştır. Tarihte zaman kavramı.
İnsanoğlu yaşamını düzenlemek, zamanı hesaplamak istemiş, bununla ilgili olarak da birçok yöntem kullanmıştır. Sonuç olarak da günümüzde kullandığımız takvim bilgileri ortaya çıkmıştır. Mısırlıların bulduğu bu ilk takvim, güneş yılı esaslı olarak düzenlenmiştir. Dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşünü esas alır. Bu da 365 gün 6 saate denk gelmektedir. Sümerler, ay yılı esaslı takvimi oluşturmuşlardır. Ayın dünya etrafındaki bir dönüşü esas alınır. Ay yılı esaslı takvimde bir yıl 354 gün olarak hesaplanmıştır. Tarihte birçok kavim veya devlet, takvim oluşturmuş ve bu takvimlerin başlangıcını da kendileri için önemli olan olayları başlangıç kabul etmişlerdir. Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın doğumu olan sıfırı, milat takvimleri için başlangıç olarak kabul ederken, Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü, Hicret 622, İbraniler yaratılışı, milattan önce 3761, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının düzenlendiği milattan önce 776'yı, Romalılar Roma'nın kuruluşunu başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler: 1-12 hayvanlı Türk takvimi, 2 Hicri takvim, 3 Celali takvim, 4 Rumi takvim, 5 miladi takvim, 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin kullandığı ilk takvim olarak bilinmektedir. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. 12'şer yıllık devirlerden olmuştur. Yıllar hayvan adlarıyla, aylar ise sayı ile belirtilmiştir. Göktürkler, Uygurlar, Tibetliler, Çinliler tarafından kullanılmıştır. Hicri takvim: ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Bir yıl 354 gündür. Hazreti Ömer döneminde hazırlanarak kullanılmıştır. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü, Hicret 622 başlangıç olarak kabul eder. Celali takvim: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emri ile dönemin bilginlerinden Ömer Hayyam'ın başkanlığını yaptığı heyet tarafından hazırlanmıştır. Mali alandaki işlerde kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Güneş yılı esasına göre düzenlemiştir. Başlangıç yılı 1079'dur. Rumi takvim: Osmanlı Devleti'nde 1839'dan itibaren resmen kullanılmıştır. Mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Miladi takvim: Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Mısır uygarlığının, İyon ve Yunanların katkı sağladığı bu takvime Romalılar son şeklini vermiştir. Gregoryan takvim olarak da bilinir. Ülkemizde 1 Ocak 1926'dan itibaren Avrupa ile olan ilişkileri geliştirmek için kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumudur, yani sıfırdır, milat.